Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Singer Brilliance 6160 dikiş makinamız ile 10 numara efsane bir puset örtüsü yapacağız. Puset örtüsü için nasıl bir malzeme lazım, neler lazım onlardan bahsedelim. İlk olarak uzunlamasına 1 metre, enlemesine 90 santim olan 2 adet kumaşa ihtiyacımız var. Biz burada ayrı ayrı 2 adet tercih ettik. İlk olarak tercih etmiş olduğumuz kumaşın ismi müslin kumaş. Diğer kumaşımız ise duk kumaşı olarak 2 adet kumaş tercih ettik. Siz burada isterseniz daha değişik olan kumaşlardan örneğin poplin kumaş, keten kumaş gibi kumaşları tercih edebilirsiniz. Elinizde hangi kumaş varsa o kumaş ile çok güzel bir şekilde puset örtüsü elde edebilirsiniz. Şimdi burada sizlere kesmiş olduğumuz kumaşımızı gösterelim. Şimdi sizlere kumaşımızın en boyunu göstermek istiyorum. Bakın mezuramızı şu şekilde kumaşımızın üzerine koyduk ve görmüş olduğunuz gibi kumaşımızı 90 santimetre olacak şekilde kesme işlemini gerçekleştirdik. Bu bizim kumaşımızın en boyu. Kumaşımızın uzunluğu ise yine mezuramızı üzerine koyduk. Bakın şu şekilde göstereyim sizlere. 1 metre olacak şekilde kumaşımızı ayarladık. Şimdi burada uzunluk ve en kısmını nasıl ayarlıyoruz? Uzunluk dediğimiz ölçü kumaştaki pusetin çocuğun ayağının başladığı ve başının bitmiş olduğu nokta 1 metre olarak ölçmesini gerçekleştirdik. Bunlar zaten pusetlerde genel itibariyle sabit oluyor. 1 metre ayağından başına kadar olan kısım 1 metre, yan tarafı ise 90 santim olacak şekilde pusetimizi ölçtük. Bu şekilde de kumaşlarımızı 2 adet olan müslin kumaş ve duk kumaşımızı uzunluğu 1 metre, eni ise 90 santimetre olacak şekilde kesme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi bu anlatmamız gereken ilk kısmı anlattıktan sonra sıra geldi kumaşlarımızı üst üste koymaya. İlk olarak müslin kumaşımızı bu şekilde ön yüzü üste bakacak şekilde seriyoruz. Burada ön ve arka yüzü sermemiz, yani buradaki ön ve arka yüze dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü sonrasında çevirme işlemi yapacağız. Buna dikkat edelim. Alta serecek olduğumuz müslin kumaşın ön yüzünü üst tarafta olacak şekilde serdik. Diğer serecek olduğumuz duk kumaşın ise ön yüzü bu müslin kumaşın ön yüzüne bakacak şekilde serme işlemini gerçekleştiriyoruz. Yani iki tane ön yüz birbirine bakacak şekilde güzelce kumaşlarımızı üst üste serdik. Kumaşlarımızın ön yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste kedirdikten sonra kumaşlarımız kaymasın diye kenarlarından güzelce iğneleme aşamasına geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kenarlarını birbirlerine üst üste denk gelecek şekilde ayarladık ve güzelce iğneliyoruz. Kumaşımızı birbirine güzelce iğneleme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi sıra geldi diğer işlemlerimize. İlk olarak şimdi kumaşımızın 90 santimetre olarak ölçmüş olduğumuz en kısmına mezuramızı koyuyoruz ve 45 santimetreye tekabül eden yerini işaretleyip oradan kesme işlemini başlatacağız. Burada önemli olan tamı tamına ortadan kesmemiz gerekiyor kumaşımızı. 90 santimetre olan en kısmından 45 santimetreye tekabül eden kısmını ayarladıktan sonra ileriye doğru 45 santimetre boyunca kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. En kısmında 45 santimetreye tekabül eden yerine güzelce iğneleme işini gerçekleştirdik. Şimdi mezuramızı alıp tekrardan ileriye doğru uzunlamasına 45 santimetremizi ölçüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi uzunlamasına 45 santimetrede ölçme işini gerçekleştirdik. Şimdi o 45 santimetreye tekabül eden yere de güzelce iğnemizi batırıyoruz. Bu şekilde belirlememizi yaptıktan sonra güzelce makasla kesme işlemine başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi belirlemiş olduğumuz noktalardan içeriye doğru 45 santimetreye kadar kesme işlemini gerçekleştirdik. Bu şekilde kumaşımızın kesme işlemini gerçekleştirdikten sonra sıra dikme işlemine geliyor. Burada dikim yaparken düz dikiş ile dikim işlemini gerçekleştireceğiz. Bu şekilde kumaşımızı kestikten sonra sıra dikme aşamasına geldi. Burada dikme işlemine başlamadan önce sizlere nasıl dikeceğimizi şöyle anlatmak istiyorum. İlk olarak şu kesmiş olduğumuz noktadan düz dikiş ile başlıyoruz. Şuradan başlayıp ileriye doğru devam ediyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Ardından şurada bitim noktasını yine düz dikiş olacak şekilde dikme işlemini gerçekleştireceğiz. Ardından bu şekilde dikeceğiz yine. Ve kenarları bu şekilde takip edeceğiz. Hızlı bir şekilde şu kenarlarımızı düz dikiş ile dikme işlemini gerçekleştireceğiz. Ve son olarak en alt kenarımıza geldiğimiz zaman şurada 20 santimetre kala dikme işlemini bitireceğiz. Bu şekilde dikme işlemine başlıyoruz. Şimdi sizlere detaylı şekilde elimizle ifade ettiğimiz şekilde dikme işlemine başlıyoruz. Burada dikme işlemimizi düz dikiş ile yapacağız ve burada aynı zamanda ilk başta ayarlamamızı yaparken iğne ile sabitlediğimiz için kumaşımızı herhangi bir kayma, herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bu şekilde sizlere gösterdiğimiz şekilde makinamızın dikiş yerine kumaşımızı yerleştirdik ve dikme işlemine başlıyoruz.
45'e 45 olarak kesmiş olduğumuz noktanın bir dik tarafını diktikten sonra dönme noktasına geldik. O dönme noktasında oval olacak şekilde devam etmiyoruz. Makinamızın ayağını kaldırıp düz olacak şekilde dikiyoruz. Bakın şu şekilde ayarlamamızı yaptık. Şimdi bu şekilde diktikten sonra kumaşımızı tekrar çeviriyoruz. Ayağımızı kaldırıp çevireceğiz. Burayı oval olarak dikmiyoruz. Şimdi her tarafını dikme işlemini gerçekleştirdik. Şu uç kısmında 20 santimetre boşluk bırakacağız demiştik. Normalde biz size diğer taraftan bırakacağız dedik ama bize bu taraf yön geldiği için bu kısımda boşluk bıraktık. İster bu kısımda boşluk bırakabilirsiniz, isterseniz şu kısımdan 20 santimetre boşluk bırakabilirsiniz. Hangi kısımdan bıraktığınız bir önemi yok. Nasıl yön geliyorsa, solaklar için ve sağlaklar için gelen yönde nasıl yön geliyorsa o şekilde bırakabilirsiniz. Şimdi bu şekilde dikme işlemini gerçekleştirdikten sonra yapmış olduğumuz iğneleme neticesindeki iğnelerimizi kumaşımızın üzerinden çıkartıyoruz. İğnelerimizi güzelce çıkardık. İğnelerimizi çıkardıktan sonra şuradaki bakın 45'e 45 kesmiş olduğumuz noktanın şu kısmına küçük bir makas vuruyoruz. Şu şekilde çok küçük olacak şekilde makasla kesme işlemi gerçekleştiriyoruz. Bunun sebebi çevirdiğimizde düzgün gözükmesi, herhangi bir kötü görüntü elde etmemek için. Şimdi bu işlemimizi de yaptıktan sonra bırakmış olduğumuz 20 santimetrelik paydan kumaşımızı güzelce ters çevirme işlemine başlıyoruz. Şuradaki bırakmış olduğumuz 20 santimetrelik deliğin içerisinden güzelce kumaşımızı ters çevirme aşamasını gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi buradaki kumaşımızı ters çevirme işlemini gerçekleştirdik. Burada ilk başta ne demiştik? Kumaşların ön yüzü birbirine bakacak şekilde üst üste getirmiştik. Bunun sebebi bu şekilde ters çevirdiğimiz zaman ön yüzünün dışarıya çıkmasını sağlamak içindi. Bunu da bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Şimdi burada bırakmış olduğumuz 20 santimetrelik şu küçük kısmımızı tekrardan makineyle dikme işlemini gerçekleştireceğiz. Ardından askılarımızı dikme işlemine başlayacağız. Şimdi şurada bırakmış olduğumuz şu 20 santimetrelik açıklığı nasıl dikeceğiz onu da gösterelim. Şu şekilde kumaşlarımızı ters çeviriyoruz bir kısmını. Kumaşlarımızı dışarıdan içeriye doğru bir kısmını güzelce büküp iğneliyoruz. İğneledikten sonra güzelce dışarıdan dikme işlemini gerçekleştireceğiz. Evet, pusetimizin örtüsünü dikme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi kumaşımızı pusetimize sabitlemek için askı yapacağız. Bu askımız için de öncelikle 2 adet kumaşımızı kestik. Bu askımızın üzerine normalde cırt cırt yapılabiliyor ama biz düğmeyi tercih ettik. Çünkü bu cırt cırtlar zamanla bozulabiliyor, aşınabiliyor, istediğimiz sonucu elde edemiyoruz. O yüzden biz düğmeyi tercih ettik. Askımızda düğmemizi kullanacağız. Şimdi askımız için 2 adet kumaşımızı kestik. Bu 2 adet kumaşımızın ölçülerini sizlere gösterelim. Kumaşımızın uzunluğu görmüş olduğunuz gibi 20 santimetre. Eni ise görmüş olduğunuz gibi toplamda 10 santimetre olacak şekilde 2 adet kumaşımızı güzelce kestik. Şimdi bu kumaşımızı kestikten sonra güzelce ikiye katlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ikiye katlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Ardından iğne yardımıyla sabitleme işlemine devam ediyoruz. İki adet askımızı vermiş olduğumuz ölçülerle hazırladık. İğnelemesini gerçekleştirdik. Şimdi bunları normal düz dikiş ile dikeceğiz. Burada dikerken ne yapıyoruz? Şöyle göstermiş olduğumuz yerden başlıyoruz. Makinamızla güzelce dikiyoruz. Şu ortasına geldiğimiz zaman 3-4 santimetrelik boşluk bırakıyoruz. Ardından tekrardan devam ediyoruz. Bu şekilde dikip bitiriyoruz. Buradaki boşluğu niçin bırakıyoruz? Bunu yine aynı şekilde bir önceki pusetimizin örtüsünü yaparken nasıl ki bir boşluk bıraktık, ters çevirdiysek bunu da yine aynı şekilde ters çevirme işlemi yapacağız. O yüzden bu şekilde boşluk bırakmamız gerekiyor. Şimdi dikme işlemine başlıyoruz. Şimdi askımızı dikme işlemini gerçekleştirdik. O bırakmış olduğumuz 3 santimetrelik boşluktan güzelce ters çevirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi ters çevirme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi şurada köşe noktaları içeride kaldı. Onları da makası içeriden sokup o köşe noktalarını da güzelce tamamıyla çıkarma işlemini gerçekleştiriyoruz. Makas yardımıyla pratik bir şekilde çıkartabilirsiniz. Diğer askımızda gösterdiğimiz şekilde
dikme işlemine devam edeceğiz. Ardından düğme dikme işlemine başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi 2 adet askılığımızı güzelce size anlattığımız şekilde işlemini tamamladık. Şimdi sıra geldi düğme için ilik açma aşamasına. İlk olarak düğmemizi ilik açma aparatımıza yerleştirdik. Burada Singer Brilliance 6160 ilik açmayı nasıl yapılacağını bilmeyenler varsa kanalımızın diğer videolarından bulup izleyebilirler. En detaylı ve en anlaşılır ilik açma videosu kanalımızın diğer videolarında mevcut. Bu şekilde düğmemizi yerleştirdikten sonra güzelce makinamıza yerleştiriyoruz. İlik açma aparatımızı güzelce takma işlemini gerçekleştirdik. Ardından ilik açacak olduğumuz bölgemizi ilik açma aparatının altına yerleştirip iliğimizi güzelce açıyoruz. Burada ilik açma ile ilgili çok detaylı bilgiler vermiyorum. Dediğim gibi diğer videolardan bakıp izleyebilirsiniz. Bilenler sıkılmasınlar diye bu detaya girmiyorum burada. Şimdi güzelce iliğimizi kumaşımızın içerisinde açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi askılarımızın üzerindeki iliklerimizi güzelce açtık. Şimdi burada ilik açma aparatıyla açmış olduğumuz iliğimizden düğmemizin geçip geçmediğini de sizlere göstermek istiyorum. Bakın şu görmüş olduğunuz gibi açmış olduğumuz iliğimizden düğmemizi gayet güzel bir şekilde geçirme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Evet, şimdi sıra geldi düğmelerimizi dikmeye. Yine düğmelerimizi şuradaki Singer Brilliance 6160 düğme dikme aparatı yardımıyla dikeceğiz. Bunun da ayrıntılı videosu, ayrıntılı anlatımı kanalımızdaki diğer videolarımızda mevcut olup merak edenler oradan gerekli bilgileri edinebilirler. Görmüş olduğunuz gibi askılarımızın güzelce iliğini açtık, düğmelerini dikme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi sıra geldi bu yapmış olduğumuz askılarımızı kumaşımızın üzerine monte etme aşamasına. Askılarımızı güzelce tamamladıktan sonra hazırlamış olduğumuz örtümüzü masamızın üzerine alıyoruz. Şu kesmiş olduğumuz bölgeden itibaren yukarıya doğru 16 santimetre yer belirliyoruz. Bu şekilde 16 santimlik yeri belirledikten sonra oraya bir tane iğne ile iz yapıyoruz. Bu şekilde iğne ile izimizi yaptıktan sonra kollarımızı bağlayacak olduğumuz yerleri belirliyoruz. Ardından örtümüzü güzelce pusetimizin içerisine üstüne serdik ve buradan ayarlamayı yaptık. Nasıl yaptık? Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi pusetimizin tutacak olduğumuz yerinde şu şekilde bir deri tutacak yer var. Onların yanına sıfır gelecek şekilde şu askılarımızın yerini bu şekilde ayarlamasını sağladık. Yani bunun standart bir metresi, santimetresi mevcut değil. Sizin buradaki pusetinizin özelliğine göre ayarlamanız gerekiyor. Biz bu şekilde ayarlamasını gerçekleştirdik. Şimdi güzelce bu ayarlamış olduğumuz yerden askılarımızı dikme işlemini gerçekleştiriyoruz. Pusetimize göre askılarımızın yerini belirledikten sonra şuradaki askılarımızı tam ortaya gelecek şekilde ayarlamasını gerçekleştirdik ve güzelce iğnelemesini yaptık. Şimdi tam ortaya gelen şu iğnelemesini yapmış olduğumuz kısımdan dikme işlemini gerçekleştiriyoruz. Askılarımızı güzelce dikme işlemini gerçekleştirdik. Burada 2-3 defa üzerinden gitme işlemi yaptık. Çünkü askılar ne kadar da olsa düğme ile beraber dikmiş olduğumuz çarşafımızı tutacağı için burada biraz kuvvetli olması, dikişimizin biraz daha sağlam olması gerekiyordu. Bu şekilde sağlamlığını sağlamış olduk. Şimdi sıra geldi buradaki kumaşımız için yapacak olduğumuz kurdelemizi yapmaya. Kurdelemiz için ilk olarak uzunluğu 31 santim, en boyu ise 15 santim olan bir tane kumaşımızı güzelce gösterdiğimiz şekilde kesiyoruz. Bu şekilde kumaşımızı kestikten sonra şuradan bir tarafını şöyle içe katlıyoruz. Diğer tarafını da o içe katladığımızın üstüne gelecek şekilde katlama işlemini gerçekleştirip katlama işlemini gerçekleştirdikten sonra şuradaki yerlerimizi güzelce makinamızla dikiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi dikme işlemini gerçekleştirdik. Bu şekilde diktikten sonra çevirme işlemine geçiyoruz. Buradan güzelce şu boşluğumuzdan kumaşımızı güzelce çeviriyoruz. Ters çevirme işlemini gerçekleştirdikten sonra bakın şuradaki şu boş kısım var. Ağzı açık olan kısım var. Şu açık olan kısım arkada kalacak şekilde, kurdele olacak şekilde küçük küçük bükme işlemine başlıyoruz. Bakın şöyle çok fazla mesafe vermeden küçük küçük alıyoruz kumaşımızı ve bu şekilde kurdele olmasını sağlıyoruz. Çok geniş alırsanız istediğiniz kurdeleyi elde edemeyebilirsiniz. O yüzden bu alma işlemine biraz özen göstermemiz, birazcık dikkat etmemiz gerekiyor.
Bakın görmüş olduğunuz gibi çok güzel 10 numara bir kurdeleyi elde etmiş bulunmaktayız. Bu şekilde kumaşımızı kurdele haline getirdikten sonra ortasından elimizle güzelce dikme işlemini gerçekleştiriyoruz. Kurdelemizin dikme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi kumaşımıza dikmek için o dikim yapmış olduğumuz ortayı kaplayacak şekilde küçük bir müslin kumaş kestik ve bu şekilde sarmasını gerçekleştirdik. Şimdi güzelce kurdelemizi kumaşımızın üzerine dikiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hazırlamış olduğumuz kurdelemizi güzelce kumaşımızın üzerine elimizle dikme işlemini gerçekleştirdik ve bu şekilde pusetimiz için hazırlamış olduğumuz puset örtümüzü bitirmiş bulunmaktayız. Elbette zahmetli bir iş, hemen olacak bir iş değil, biraz zaman istiyor, emek isteyen bir iş ama kesinlikle bu dikiş işini bilen bir kişinin evinde çok rahat yapabileceği bir uygulama olduğunu sizlere buradan söyleyebilirim. Bu videomuzda bazı noktalara çok fazla detaylandırmadık. Bunun en önemli nedeni bu kısımların kanalımızda yer alan diğer videolarımızda yer almasıydı. Bunlar neler? İlik açma ve düğme dikme konularını çok fazla detaylı göstermedik. Bunu bilmeyenler, öğrenmek isteyenler kanalımızda yer alan diğer videomuzda en detaylı ve en anlaşılır şekilde öğrenebilirler. Evet dostlar, şimdi bu örtümüzün güzelce ütülemesini yapacağız. Ardından pusetimizin üzerine koyup orada sizlere göstereceğiz ve videomuzu sonlandırmış olacağız. Görmüş olduğunuz gibi puset örtümüzü güzelce ütüleme işlemini gerçekleştirdik. Son halini sizlere paylaşmak istiyorum. Sizlerin tam olarak görebilmesi, zihninde yapacak olduğu örtünün tam olarak oturabilmesi için şu şekilde kamerayı çevireceğim. Tamamını sizlere göstermeye çalışacağım. Şu şekilde bağlama işlemini üst taraftan askı yardımıyla bağlama işlemini gerçekleştirdik. Hemen şöyle döndüğümüz zaman kurdelemizi ön tarafına bağladık. Ön tarafta kesmiş olduğumuz açık kısım bu şekilde çocuğumuzu görebilmemiz için yeterli açıklığı sağlamış oldu bizlere. Kenarını pusetimizin ne kadar kapladığını hem bu şekilde görmüş olun. Nerede nasıl bir proje varsa aklınızda, nasıl bir örtü yapmak istiyorsanız bunların da sizlere fikir vermesini sağlamış olalım. Yapmış olduğumuz örtümüz arka taraftan da görmüş olduğunuz gibi pusetimizin arka tarafını da gayet güzel şekilde kapatmış bulunmakta. Yapmış olduğumuz örtümüzün en detaylı şekilde pusetimizin üzerindeki görünüşünü sizlere göstermeye çalıştım. Bizim vermiş olduğumuz ölçülerle, vermiş olduğumuz tariflerle bu şekilde bir örtü, bir puset örtüsü elde edebilirsiniz. Evet, şu şekilde bakın, pusetimizin üst tarafından arka tarafından ön tarafına kadar gayet güzel bir şekilde pusetimizi örtmekle istediğimiz sonucu elde etmiş bulunmaktayız. Biz yapmış olduğumuz puset örtüsünden gayet memnun kaldık. Sizler de yapacak olursanız bu vermiş olduğumuz ölçülerle, bu vermiş olduğumuz tarif ile en güzel ve en kaliteli puset örtüsünü elde edebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.